Arkadaşlar selamlar. Bugün işinize yarayacağını düşündüğüm güzel bir tarif göstereceğim. Hiç uzatmadan videoya geçelim. İlk olarak tavukları şöyle bir parmak kalınlığında şu şekilde keseceğiz. Bunu mesela bölmeye gerek yok. Yani bu kalınlık iyi. Bunu bir ortadan ikiye bölelim. Tekrar aynı şekilde ikiye bölüyorum. Bu kalın olduğu için bunu böleceğiz ikiye. Tavukla çalışırken buzlu çalışmanızı tavsiye ederim. Daha kolay kesilir. Şu şekilde. Bunu da ortadan ikiye yarıp şöyle bir hafif ezelim. Şimdi sıra tavuğu soslamakta. Şöyle koyuyorum tavukları. Baharat sadece toz biber ve karabiber koyacağız. Toz biber bayağı bir koyun. Şöyle az bir şey karabiber ekliyorum. Tuz. Süt ekliyorum. Çok değil. Az bir şey de sıvı yağ ekliyorum. 5 lira gitti. Şimdi bunları güzelce bir yoğuruyoruz. Yani bu işlemi size tavsiyem bir geceden yapıp bırakın aslında. Ben videoda göstermek için şimdi yapıyorum. Hani şimdi yapsam, şimdi yaptığımla çok mu fark olur? Çok bir fark olmaz ama yine de geceden bırakmanız daha iyi olur. Veya bir 12-14 saat dinlense iyi olur. Şu şekilde sosladık. Bunun üstünü kapatalım. Bir bekletelim. Dediğim gibi isterseniz 12-14 saat bekletin. İsterseniz direkt böyle pişirebilirsiniz. Ama ben yine de bir yarım saat falan bekleteceğim. O arada malzemelerimi doğrayacağım. Tavuk beklerken şu malzemeleri bir doğrayayım. Turşuyla domatesi şöyle bir alıyorum kenara. Şu soğanı yaydım. Sumak arkadaşlar bu. Sumağı şöyle iyice bir yediriyorum eze eze. Ezdikten sonra onu da alıyorum. Sıra geldi tavuklara. Şu şekilde bir metal fırına girecek bir tabak alın arkadaşlar. Tavuğu da getiriyorum şöyle. Ya da şöyle koyayım. İki tane şöyle çöp şiş. Şöyle alıyoruz. Tam ortasından. Bir bu yana, bir bu yana. Şu genişlikte. Şu şekilde bırak. Diğerlerine de aynı şekilde. Şimdi teoride olmuş gibi gözüküyor ama ayakta durması mümkün değil bu şekilde. İki tane daha çöp stick aldım. Çöp şiş aldım. Şunu bir kaldırayım.
tabağın hizasından geçiriyorum. Bak bu olmadı mesela. Tam tabağın hizasında olması lazım. Tamam. Bir de buradan geçiriyorum. Tamam. Şu uzun kısımlarını kestim arkadaşlar. Bu şekilde fırına atacağım. Sallandığına bakmayın. Yıkılmaz. Arkadaşlar fırında hafif bir yamulur gibi oldu. Ben yine her ihtimale karşı böyle 2-3 tane daha çöp şiş soktum. Yani eğer sizde de böyle bir durum olursa yapın. O yüzden göstereyim dedim. Arkadaşlar şimdi klasik bir döner sosu yapalım. Şöyle az bir şey yağ. 5 lira daha gitti. Salça. Ne kadar? Şu kadar yeter. Güzelce bir kavuruyoruz bunu. Şimdi hafif bir kavurduktan sonra suyunu ekleyeceğim. Kıvamını göstereceğim. Biraz daha ekliyorum. Altını da açıyorum. Tuz ekliyorum. Karabiber. Ve kekik arkadaşlar. Kekiği kesinlikle koyun. Kıvamımız böyle. Arkadaşlar döner hazır. Şimdi kesmeye geçeceğim. Bu Çinli kafası gibi duran güzel bir döner oldu. Gayet güzel ayakta durabiliyor yani. Şimdi kesmeye geçiyorum. Arkadaşlar gayet kolay kesiliyor. Yalnız keskin bir bıçak bulun yani. Varsa kullanın. Keskin bıçak olmazsa dağılır. Yani klasik döner sonuçta. Şimdi şu kestiklerimden bir dürüm yapıp yiyeyim. Kapatayım videoyu. Şöyle şunu çekiyorum. Koydum lavaşıma. Mecbur hazır kullanacağım. Sırtımda bir sakatlık var. Yoksa normalde kendim yapardım yani. Daha önce yapmıştım. Yine yapardım. Şimdi malzemelerimi koyuyorum. Klasik dönerci gibi yapalım mı? Yeter. Domatesi de ekliyorum. Şimdi sıra geldi sosumuza. Ben buna doymam. Şimdi test etme zamanı. Sıra geldi yemeğe. Tadalım bakalım.
Arkadaşlar samimi söylüyorum. Dışarıdan alınanla hiçbir fark yok. Emin olun daha güzel ve daha temiz. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more